Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu motifli çantayı çalışacağız. Ben bu modeli müşterimin isteği üzerine hazırladım. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı, her kombine uyum sağlayacak bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları Instagram üzerinden bana göndermeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çantamızın yapımına başlayalım. Çantamın yapımına geçmeden önce kısaca bir anlatmak istiyorum. Şu şekilde bakın, iki tane büyük motiften oluşuyor çantam. Bir tane de yanlar için şu şekilde yandan başlayarak tabanı da dahil ederek iki yan kısmım için motifimi bu şekilde hazırladım. Daha sonra da askılarımı yaptım. Daha sonra astarladım ve çantamı tamamlamış oldum. Gerçekten yapımı da çok kolay ve zevkli bir model oldu. Şimdi çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde, çok ses çıkardım. Çantamı ölçtüğüm zaman 34 santim uzunluğunda oldu. Yan kısmına da hemen bakalım. Yine kare bir model olduğu için burası da evet 34 santim oldu. Demek ki tam ayarlı yapmışım. Şöyle hemen yan kısmını ölçeyim. Bu şekilde yan kısmını ölçtüğüm zaman da 5,5 santim olmuş oldu. İstediğiniz ebatlar da yapabilmeniz için videonun içerisinde zaten bahsediyor olacağım. Daha büyük bir çanta yapmak isterseniz motifi büyütmeniz gerekiyor. Daha küçük bir çanta yapmak isterseniz motifi küçültmeniz gerekiyor. Motif birebir aynı şekilde ilerleyen bir motif. Yanlar için de daha geniş bir çanta yapmak isterseniz yine video içerisinde de detaylı olarak bahsediyorum. Daha kalın yapmak isterseniz daha fazla sırayla, ben 6 sırada tamamladım. Daha fazla sıra giderek daha da kalınlaştırabilirsiniz. Ya da daha ince bir çanta yapmak istiyorsanız daha az, 6 değil de 4 ya da 5 giderek de yapabilirsiniz. Çantamın genel anlamıyla yapımı bu şekilde. Malzemelerimden bahsedecek olursam bu şekilde iki ayrı renk kağıt ip kullandım. Çili halinde satılanlardan kullandım ben. Siyahtan ortalama 120-130 gram kadar kullandım. Hasır renginden de 160-170 gram kadar kullandım. Toplamda yani ne kadar oluyor? 280 gram 300 gram arası yeterli oluyor. Kağıt ipimi örerken 3,5 milim tığ kullandım. Benim kağıt ipim inceliğine en uygun olan numara 3,5 numaraydı. Eğer sizinki daha kalınsa 4 numara, yani elinizin ayarına göre, ipinizin ayarına göre tığ numaranızı büyütüp küçültebilirsiniz. Genel anlamıyla malzemelerim de bu şekilde. İçerisine astar yapmak isterseniz bu şekilde astar kullandım ve şöyle bir çıt çıt kullandım. Çantamın genel anlamı dediğim gibi bu şekilde. Detaylı olarak yapımına başlayalım. Çantam için öncelikle bu şekilde 2 adet parça oluşturuyorum. Ben bir tanesini oluşturdum. Diğerini hep birlikte hazırlayacağız. Şimdi önce ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle 32 santim uzunluğu olmuş oldu. Üç kenarına daha sonra sık iğne geçtim. Üst kısmına geçmediğim için burası 32 santim oldu. Hemen yanının ölçüsünü de veriyorum. Burası da 32,5 santim olmuş oldu. Yarım santim daha uzun oldu. Kenarda sık iğne tığlaması fazla olduğu için. Bu şekilde ölçülerim. Hadi bakalım parçamızın yapımına başlayalım. Ön ve arka parçam için öncelikle hasır rengi ipimi kullanıyorum. Şöyle bakın, parmağıma dolayarak şu şekilde bir sihirli halka oluşturacağım. Halkamın içerisinden tığımı geçirip ipimi çekiyorum. Bir tane bağlama zinciri çekiyorum. Halkamı parmağımdan çıkarıp halkamın içerisine tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bunu trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Halkamın içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Başta yapmış olduğum işlemle birlikte 2 tane ikili trabzanım oldu. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıp 3 tane ikili trabzan elde ediyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yaptım. Halkım biraz sıkılıyorum bu noktada. Daha sonradan zorlamaması adına. İpimi üzerine doluyorum. Halkımın içerisine tığım batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın
3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan yapmış oldum. 1 ve 2 tane köşemi oluşturdum. 1 zincir çekip 3. köşemi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Halkamın içerisine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan yapmış oldum. Dörtlü grup oluşturmuş oldum yani. Şimdi halkamın ipini biraz daha şu şekilde yavaşça sıkılıyorum. Çünkü kağıt iplerde kopma yaşayabiliyoruz maalesef. Şimdi bu sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Siyah ipimi aldım. Hemen bakın burada tekrar bakın 4. köşemi oluşturacağım bitişimi yaparken. İpimi üzerine doluyorum zincir çekmeden 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bakın başta yapmış olduğum sık iğnem 1 ve 2. zincirimin tepesine. Tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak köşemi oluşturuyorum. Şimdi bu noktada hemen renk geçişimi yapacağım. Renk geçişimi nasıl yapıyorum? Tam ortaya geçmiş oldum bu şekilde yarım trabzan yaparak. Buradan bakın şuradaki ipimi tutuyorum. Tığımı tekrar şöyle içerisinden batırarak 3 ilmeğimin buradan siyah ipimi geçiriyorum. Daha sonra bakın hasır rengi ipimden de geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra şu ipimi çekip sıkılıyorum. Şimdi bakın üst sırama geçişimi yapmış oldum ve siyah ipime de geçişimi yapmış oldum. Burada halkamın ipini de içerisinde yürüteceğim. Hemen bakın buradaki boşluğuma tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde üst sırama çıkıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp yine bakın buradaki köşe boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum köşemde. Hemen bakın ilk trabzanımın tepesine yani bir sık iğne 2 zincir olan yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu arada şu ipimi burada yürütmüyorum. Şurada bırakıyorum. Daha sonra arkasından bir üst sıramda kullanacağım. Bu tarafta bırakıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Köşemde 2 tane ikili trabzan oluşturdum. 3 tane trabzanımın her birinde birer tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine köşe boşluğuma gelmiş oldum. İpimi üzerine dolayıp buradaki köşe boşluğumun içerisine zincir boşluğumun içerisine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şuradaki ipimi artık yürütmeyi bırakacağım. Evet, köşe boşluğuma 2 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum ve aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan yapıyorum ve aynı yere tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak köşemi oluşturmuş oldum. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak ipimi üzerine doluyorum. Bakın köşe boşluğuma geldim. Buraya bir ikili trabzan ve aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. 2 zincir boşluğumun arasında yani 2, 4, 6 ve 7 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. 2 buradan arttırma yaparak 3 olanı 7'ye çıkarmış oldum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Köşemi oluşturacağım. Şimdi aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan ve aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum yine.
İpimi üzerine dolayıp bakın buradaki 3 tane ikili trabzanımın her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tanenin her birine birer tane ikili trabzan yaptım. Şimdi köşe boşluğumun olduğu yerdeyim. Bu noktaya bir ikili trabzan, aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. 7 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan, yine aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimden sonra 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Hemen bakın, ilk trabzanın tepesine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan, yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan, yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Köşemden sonra, yani zincirimden sonra 5 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi burada ilk başta başlarken ikinci sıramızın başında 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi buraya dönüşte 2 tane ikili trabzan daha yapıp köşemizi oluşturup 3. sıramıza geçiş yapacağız. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Köşe boşluğuma geliyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıp zincirimden sonra 7 tane ikili trabzanımı yine elde ediyorum. Şimdi artık köşemi oluşturup 3. sırama geçiş yapacağım. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada bir sık iğne, 2 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bakın hepsini birlikte toplayarak bir yarım trabzan elde edip köşemi oluşturuyorum. Şimdi renk geçişimi yapacağım yine. Bu noktada bakın tekrar bu ilmeklerimin içerisinden tığımı batıp ipime hasır rengi ipimi çekiyorum içerisinden. Daha sonra hasır rengimden siyah rengime geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra siyah ipimi çekip sıkılıyorum. Hemen bakın buradaki köşe boşluğuma geçmiş oldum yine. Buradaki boşluğumun içerisine bir tane sık iğne, 1 ve 2 zincir yapıp 3. sırama geçişimi sağlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Siyah ipimi burada bırakıyorum, yürütmüyorum. Bir sonraki sıramda tekrar üstten devam edeceğim. Aynı yerden başladığım için tekrar geçişimi yapıp devam ediyorum. Şimdi ilk trabzanımı yapmış oldum. Bir trabzan daha yapıyorum. Köşe boşluğumun içerisinde 2 tane ikili trabzan elde ettim. Buradaki 7 tane trabzanımın her birine birer tane trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan, yanındakine 2 3 4 5 6 ve 7. Aradaki 7 tane ikili trabzanımı tamamladım. Köşede de 2 tane yapmıştım. 9 tane ikili trabzan elde ettim. Şimdi köşe boşluğuma geldim. Buraya da 1 ve 2 tane ikili trabzan yapıp 11 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Her sıramda, her kenarımda, yani her sıramda kenar kısımlarımda 4'er tane arttırma yapmış oluyorum bu şekilde. Bir tane zincirimi çektim. Köşemin içerisine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Aradaki 7 tane trabzanın her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen köşe boşluğuma geldim. Buraya da 1 ve 2 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Bu kenarımda 11 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma 2 tane ikili trabzan yapıyorum diğer kenarımı oluşturmak için. 2 ikili trabzanımı yaptım. Her birine birer tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5
6 ve 7. Köşe boşluğuma geldim. Bu boşluğumun içerisine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 11 tane ikili trabzanımı elde etmiş oldum bu kenarımda da. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Zincir boşluğumun içerisine yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İpimi üzerine dolayıp aradaki 7 tane ikili trabzanın her birine yine birer tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Köşe boşluğuma geldim. İlk başta başlamış olduğum yere buraya da 2 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. 11 tane bu kenarımda da ikili trabzanımı elde etmiş oldum. Modelim tamamen bundan ibaret. Her sıramda dörder dörder, her kenarımda, yani bu kenarımda 4, bu kenarımda 4, bu kenarımda 4, bu kenarımda 4 tane, toplamda 16 tane ilmek arttırması yapmış oluyorum bu şekilde kenarlara batarak. Şimdi tekrar üst sıraya çıkmayı göstereyim. Son sıramızı da birlikte yapalım ve bundan sonrasını kendiniz devam edebilirsiniz. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın burada yine tam son kenardayım. İpimi üzerine doladım. Bir sık iğne, 2 tane zincirim var. İkinci zincirimin tepesine tığımı batıp ipimi çekiyorum. Hepsini birlikte toplayarak tam orta kısma, köşe kısmına geçişimi gerçekleştiriyorum. Burada hemen şuradaki bakın ipimi tutuyorum. İlmeklerimden tekrar tığımı geçirip siyah ipimi alıyorum. Çok sıktırmadan, ki toplanma olmasın diye ipimi içerisinden geçirip, bakın hasır rengimden de geçirip öncelikle bir tane zincirimi çektikten sonra burada ipimi sıkılıyorum. Hasır rengi ipimi. Burada köşe boşluğuma gelmiş oldum. Bir zincirimi çektim. Ortada boşluğumun içerisine bir sık iğne, 1 ve 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir yaptım. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oluyorum. Şimdi bakın bu kenarımda 11 tane ilmeğim vardı. Her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum yine. 1 2 Aradaki 11 tane ikili trabzanı da oluşturdum. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Zincir boşluğumun olduğu yere bir ikili trabzan ve aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Başta 2, sonda 2, toplamda 4 tane arttırmamla birlikte 15 tane ikili trabzan elde etmiş oldum bu kenarımda. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı zincir boşluğumun içerisine 1 ve 2 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. Hemen bakın buradaki her bir ikili trabzanıma birer tane ikili trabzan oluşturarak yine 11 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Köşe kısmımda yine 2 ikili trabzan, bir zincir, 2 ikili trabzan yapıp her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeme geliyorum. Yine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıp köşemi oluşturuyorum. Dönüyorum. Her bir ikili trabzanıma birer tane ikili trabzan yapıyorum. 11 tane ikili trabzanı tamamlayıp bakın ilk başta yapmış olduğum boşluğumun içerisine yine 2 tane ikili trabzan yapıp 1, 2, 3 ve 4. sıramda bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra üst sırama yine yarım trabzanla geçiş yapıp 2 tane ikili trabzan yapıp aradaki tüm trabzanlarımı örüyorum. Tüm modelim bundan ibaret. Bu şekilde ilerleyerek yeteri uzunluğa gelene kadar her sıramda bakın 2 buradan 2 buradan arttırıp her kenarımda 4'er tane, 2 buradan 2 buradan arttırıp her sıramda 4'er tane arttırma yaparak yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak yeteri uzunluğa kadar gelmiş oldum. Toplamda baştan itibaren 13 sıra ördüm. Her bir kenarımda şu anda 51 tane trabzanım oluşmuş oldu. Şimdi artık kenarlarına, üç kenarına birer sıra sık iğne tığlaması yapacağız. Daha sonra da çantamızın yan parçasına geçişimizi yapacağız. Yine aynı şekilde bitiriyoruz. İpimi üzerine doladım. Burada bakın ilk yapmış olduğum trabzanı, yani bir sık iğnem ve 2 zincirimin olduğu yere tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan oluşturuyorum. Tekrar siyah renkli ipime
geçişimi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi çekip iyice sıkıladıktan sonra bu noktaya bakın. Bu boşluğumun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Hemen zincirimin olduğu yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine geçiyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Bu arada hasır renkli ipimi de arada yürütüyorum. Daha sonra keseceğim. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane sık iğne yaparak köşemdeki zincir boşluğumun olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim. Zincir boşluğumun içerisine de tığımı batıyorum. 1, 2 ve ipim takıldı. 3 tane sık iğne yapıyorum zincir boşluğumun içerisine. Yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane sık iğne yaparak yine zincir boşluğumun olduğu yere geliyorum. Bu noktaya tekrar bakın 3 tane sık iğne oluşturuyorum. Daha sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak burada köşe boşluğumun olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak son köşemin olduğu noktaya kadar geldim. Başta 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Yine 2 tane sık iğne ile bitireceğiz bu boşluk kısmımıza. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi bu noktada kesiyorum. Parçamı bu şekilde hazırlamış oluyorum. Bundan 2 adet hazırlıyorum. Daha sonra yanlarımın yapımına geçiyorum. Evet, ön ve arka parçamı hazırladıktan sonra artık yan parçamın yapımına başlayacağım. Ben yan parçamı hazırladım. Çok uzun sık iğne sayısı olduğu için hazırladım. Küçük bir parçada sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle sayımı neye göre ayarladığımdan bahsetmek istiyorum. Bakın ben şu parçamda 163 tane sık iğne elde ettim. 163'ü neye göre hazırladım? Bakın bu kenardan sık iğne tığlaması yapmıştık. Şu orta kısmımızı boş bırakmıştık. Bu kenardan sık iğne tığlaması yapmıştık. İlk sık iğnemden itibaren sayarak şöyle tüm etrafını sayarak son sık iğnemin olduğu yere kadar tüm ilmeklerimi saydım. Toplamda 163 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. O yüzden 163 tane sık iğne ile başladım. Eğer sizinki 150 ise ya da 160 ise ona göre ayarlayacaksınız. Ölçünün bir önemi yok. Yani uzunluğun bir önemi yok. Tamamen buradaki ilmek sayınızla birebir aynı şekilde yaptığınızda zaten aynı ölçüye ulaşacaksınız. Şimdi dediğim gibi ben 163 tane sık iğne elde etmişim burada. 163 tane ilmekle başladım. 163 ilmeğimi yaptım. Kaç sıra halinde tamamladığımı da hemen söyleyeceğim. 2, 4, 6 sıra bu şekilde gittim. Daha sonra da kenarlarına sık iğneler geçtim. Ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Uzunluk olarak değil. Şöyle eninin ölçüsünü veriyorum. 4,5 santim oldu. Siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. 4,5 değil de 8 yapabilirsiniz. 10 yapabilirsiniz. Zaten eni daha sonrasında ayarlıyorsunuz. Boyu öncesinde ayarlıyorsunuz. Boyunun yine ölçüsünü de şöyle vereyim hemen. Şöyle katladıktan sonra ölçersem daha kolay olacak işim. Şöyle bakın 45 santim bir tarafı, 45 santimde bir tarafı dersek 90. Şu kenardan da hafif bir boşluğum var. 92 santim kadar olmuş oldu uzunluğu, ama dediğim gibi uzunluğunun bir önemi yok. Zaten parçanızın ölçüleriyle yaptığınız zaman parçanızın uzunluğuna denk gelmiş olacak. Şimdi ben öncelikle 10 tane bu kısmı 163 tane zincirle başlamanız gerekiyor. Ben şöyle, hatta 10 da değil, 5 tane sık iğne ile başlayalım. Hemen bir bağlama zinciri çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Sizin 163 tane çektiğinizi varsayıyorum. 163 tane zincirinizi çekiyorsunuz. Daha sonrasından bir zincir daha çekiyorum. Bu benim üst sırama çıkışımda kullanacağım zincir.
Hemen arkasını şöyle çeviriyorum. Bakın arka kanatlarına batarak ilerleyeceğim. 6 tane zincir çektim. 5 tane sık iğne elde edeceğim. Siz 163 tane sık iğne için 164 tane zincir çekip 163 tane sık iğne elde edeceksiniz. Şimdi hemen yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Arka kanadına battım. Sık iğneme diyorum, zincirimin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burası benim uzunluğumu belirliyor. Bakın şöyle gidiyoruz sık iğnelere. Biz bir sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Her birine birer tane sık iğne yaparak 163 tane sık iğne elde ediyorum. Şimdi ilk sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilk sık iğneme yine bir sık iğne. Her birine yine birer tane sık iğne yaparak yine ikinci sıramda da 163 tane sık iğnemi elde ediyorum. Bu şekilde bakın hemen sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiş yapıyorum. İkinci sıramda da 163 sık iğnemi elde ettim. Üçüncü sırama geçtim. Burada da yine 163 tane sık iğnemi elde ettim. Bu şekilde. Dördüncü sırama geçiyorum. Bir tane zincir çekip orada da 163 tane yine sık iğnemi elde ediyorum. Bu şekilde 6 sıra halinde tamamlıyorum. 6 sıramı tamamladım daha sonrasında. Bakın ben 6 sıra dediğim gibi 4,5 santime denk gelmiş oldu. 6 sıra benim için yeterli oldu. Eğer siz daha kalın yapmak isterseniz 10 sıra yapabilirsiniz, 8 sıra yapabilirsiniz. Bunda model bozulması olmaz. Sadece kenar genişliği artmış olur ya da azalmış olur. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sık iğne sıra sayınızı. Yani mesela ben 6 sıra yaptım. 9 sıra yapabilirsiniz. 10 sıra yapabilirsiniz. Bu şekilde arttırabilirsiniz. Şimdi 6 sıramı tamamladım. Benimle birebir aynı yapacak olanlar. 6 sıra 163 tane sık iğnemi tamamladım. Son olarak bu sıramdan sonra hemen siyah renkli ipimi alıyorum. Kenarlarını tığlamasına geçiş yapacağım. Şimdi hemen siyah renkli ipimi aldım. Geçiş yapmadan önce bakın sıramın sonunu tamamlamış oldum. Burada tekrar şuradaki ipimi tutuyorum. 2 ilmeğimden de geçiriyorum. Yani büyük parçamda yapmış olduğum renk geçişimin aynısını uyguluyorum. İpimi çekiyorum. Bakın çektim. Daha sonra hasır renginden de geçirip bir tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra şu şekilde sıkıladıktan sonra örgümü çevirip son sıra tığlamama geçiş yapıyorum. Dibindeki İlk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bakın tüm etrafını, tüm parçamın bir tarafını bu şekilde sık iğne tığlaması yapmış oldum. Yani 163 tane sık iğnemi tamamlamış oldum. Bu noktada ipimi biraz uzun tutup bir zincirimi çekip ipimi biraz uzun tutup kesiyorum. Daha sonra sıkıladıktan sonra bu kenarımı bitirmiş oldum. Çeviriyorum örgümü bakın diğer alt taban kısmına. Yine buraya da bir tığlama yapacağım. Arka kanatlarına battığım için bakın başak şeklinde zaten duruyor. Gayet gözükür şekilde ilmeklerim. İlkine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğnemin düz yerde olduğundan emin olmanız gerekiyor. Öncelikle bakın şurayı bu yönden yaptım. Düz yönü burası. O yüzden bu taraftan başlayarak yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve bir sık iğne oluşturuyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir bakın sık iğneme 163 tane sık iğnem vardı. Her birine birer tane sık iğne yaparak diğer kenarımda tığlamasını yapıyorum. Şu kısımlar boşta kalıyor, açıkta kalıyor. Oralara siyah kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Şu şekilde birleştirdiğimiz zaman en üstü bakın hasır rengi, burası da hasır olarak denk gelecek. Daha sonrasından kenarlarına hasır rengiyle tığlama yapacağız. Bu şekilde
Yan parçamı da bu şekilde hazırladıktan sonra yine bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Yan parçamı da bu şekilde hazırlamış oluyorum. Uzunluğu ve ölçüleri bu şekilde oluyor. Dediğim gibi kenar kısımlarınızı sayıyoruz. Ona göre istediğiniz kalınlığa ulaşana kadar bu şekilde sık iğne sıralarınızda devam ettiriyorsunuz. Yan parçamızı da bu şekilde hazırladıktan sonra tüm parçalarımın ütüsünü yapıp birleştirme aşaması için geliyorum. Evet, ön, arka ve yan parçamı hazırladıktan sonra artık birleştirme aşamasına geçiş yapıyorum. Ön parçamı alıp yan parçamı da alıyorum. Sık iğne ile birleştirmeme başlıyorum. Şimdi hemen bakın siyah ipimi alıyorum. Siyah ipimle yapacağım birleştirmemi. İlk yapmış olduğum buradan ilk yapmış olduğum sık iğneme tığımı batıyorum. İlki biraz zorlayacak. Zincirli kısım olduğu için evet tığımı batıyorum. Hemen karşısında bakın yan parçamın ilk sık iğnesine tığımı batıyorum. Bu şekilde ipimi alıp ikisinden birlikte çekebilirsem eğer çekeceğim. Şöyle. Ah, ne kadar zorladı. Çok sıkı yapmışım. Evet. Zor da olsa çektim. İkisinden birlikte geçiriyorum. İpim bu noktada. Şöyle şunu da alta doğru alayım. Çekip bir zincir çekiyorum. Hemen zincirimi çektikten sonra yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerden oluşuyor birleştirmem. Bakın. Hemen yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Karşısındakine geçiyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemi karşılıklı olarak sık iğnelerimi yaparak köşeme geliyorum. Yine aynı şekilde burada da karşılıklı olarak sık iğnelerimi yaptıktan sonra çeviriyorum. Her bir sık iğneme karşılıklı olarak sık iğnemi yapıyorum. Köşeme geliyorum. Yine karşılıklı olarak sık iğnelerimi yapıp burada başladığım noktaya kadar sık iğne birleştirmemi tamamlıyorum. Daha sonrasında ipimi koparıyorum artık. Daha sonra diğer tarafımı çeviriyorum. Diğer parçam ön kısma gelecek şekilde, yani yine şu şekilde bu taraftan başlayarak sık iğne, ilk sık iğneme karşılıklı olarak bir tane zincirimi çekip daha sonra her bir sık iğneme karşılıklı olarak birleştirmemi yapıyorum. Diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını bu tarafta da uyguluyorum. Yani birleştirme aşamamı da bu şekilde tamamlıyorum ve askı yapıma başlıyorum. Evet, kenar birleştirmelerimi de tamamladım. Askıya geçiş yapmadan önce hemen bakın şuradan bir sık iğne tığlamasına başlayacağım. Hemen çok hızlı almışım. Hemen bakın şu boşluğumdan şuradaki sık iğne yaptığım yere tığımı batıyorum. İpimi bu noktada çekip bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın zincir boşluğuma. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane sık iğne yaparak burada köşe noktama kadar ilerliyorum.
Sık iğnelerimi yaparak zincir boşluğumun olduğu yere kadar geldim. Buraya da batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın şu noktaya batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çevirip şöyle buradaki bakın şuradaki boşluğuma da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kenar geçişimi de tamamlayıp hemen yanındaki bakın boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuma bir sık iğne. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma yine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın şu boşluğumun olduğu yere de batıp bir sık iğne de buraya yapıyorum. Şuradan sık iğnemin üzerine batmadan hemen bakın şuradaki sık iğne boşluğuma da batıp bir sık iğne yapıyorum. Zincir boşluğuma geldim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine batıp bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne, yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kalan tüm trabzanlarıma birer tane sık iğne yaparak köşe noktama geliyorum. Yine zincir boşluğuma batıyorum. Sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Daha sonra bu boşluğuma da batıp her birine birer tane, her bir sık iğne boşluğuma birer tane sık iğne yapıyorum. Geliyorum buradaki boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve bir kaydırmayla artık sık iğne tığlamamı da bitirmiş oluyorum. Askı kısmıma geçiş yapıyorum. Evet, çanta askım için hasır renkli ipimi alıyorum. Öncelikle bir tane bağlama zinciri çekiyorum. Bunu saymıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. 3 sık iğne ile ilerleteceğim askımı. 3 sık iğnemi, 3 zincirimi yaptım. Bir zincir daha yapıyorum. 4 zincir yapmış oldum. Üst sırama geçmek için kullanacağım 4. zincirimi. Hemen bakın 3. zincirimin arka kanadına tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne elde ettim. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğnemi tamamladım. İkinci sıramda yine bir zincir çekiyorum. 3. sırama geçiyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yaparak 3 tane sık iğne elde ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip 4. sırama geçiş yapıyorum. Yine her bir sık iğnemi birer tane sık iğne yapıyorum. Yani 3 tane sık iğnemi her sıramda elde ediyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bir üst sırama geçiyorum. Burada da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 tane sık iğnemi istediğim boyuta, askımda istediğim uzunluğa gelene kadar devam ettiriyorum. Evet, askımda yeteri uzunluğa geldim. Toplamda 64 santim uzunluğuna ulaşana kadar sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bakın artık kenar tığlamalarıma başlayacağım. Hemen bu noktada renk geçişimi yapıyorum. Siyah ipimi alıyorum. Şurada zincir çekmişim. Siyah ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde renk geçişimi yapıyorum. Şuradaki ipimi tutup ilmeğimden tığımı geçiriyorum. Siyah ipimi çekip bir tane zincirimi çekiyorum. Dibindeki bakın ilk ilmeğime tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen örgümü çevirip yapıyordum. Pardon. Çok pardon. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bu noktada şöyle ipimi iyice sıkıladıktan sonra örgümü çeviriyorum. İplerimi de arada yürütüyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Son sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapmış oldum. Yanındaki bakın 2 sık iğnenin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
Yine 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Yine aradaki boşluğa batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Yine bakın aradaki boşluğa batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Yine aradaki boşluğa batıp 1 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak burada köşedeki ilk sık iğnemin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşe kısmına kadar geldim. Şimdi bu noktada hemen ilk yapmış olduğum sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı sık iğne boşluğumun içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bakın, son sık iğne boşluğuma da bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğne boşluğuma geçiyorum artık. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Askım tamamen bundan ibaret. Her bir boşluğuma, sık iğne boşluğuma birer tane sık iğne yaparak köşe kısmıma geliyorum. Burada ilk batmış olduğum yere bir sık iğne daha yapıp ipimi artık kaydırmayla kapatıp ipimi kesiyorum. Askımı çantama birleştirmek için geliyorum. Evet, kenarları sık iğne tığlamamı yaptıktan sonra da artık askıma geçiş yaptım. Bir tarafını birleştirdim şu şekilde, diğer tarafını hep birlikte birleştireceğiz. 12 tane, bakın şu zincir boşluğumdan itibaren 12 tane sık iğne saydım ve 12.'ye birleştirmeye başladım. Şimdi şöyle ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. 6,5 santim boşluk bırakmış oldum bu noktada. Hemen bakın şuradan da aynı şekilde 12 tane sık iğnemi sayıyorum. Dikişle birleştiriyorum. Küçük bir düğüm attım. Siyah ipimle birleştirmemi yapıyorum. 12.'ye iğnemi geçirdim, ipliğimi. Şurada 3 tane sık iğne yapmıştık. Biraz yakınlaştırayım. 3 tane sık iğne yapmıştık. Kenar tığlamalarını yaparken birer tane daha batarak 5 tane sık iğne çıkarmıştık. İlkine şöyle tığımı batıyor, iğnemi batıyorum. Önden arkaya doğru şöyle bir birleştirme yapıyorum. Daha sonra tekrar aynı yere batıyorum. Yine karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Aynı yere 3. kez batıyorum. Ve yine karşısındakine batıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve karşısındaki bakın sık iğneme batıyorum. Bir kez. Bakın yine 2. kez. Ve 3. kez batacağım. 3. kez battım. Hemen yanındakine geçiyorum. Karşısındakine batıyorum. Bir kez. 2. kez. Şöyle. 3. kez battım. Yanındakine geçiyorum. Bir kez. Karşısındakine batıyorum. Aynı yere 2. kez. Aynı yere 3. kez battım. Şimdi yine yanındakine geçiyorum. 1. kez battım. Karşısındaki bakın dönmüş şekilde duruyor. Şurada. Ben buraya da batıyorum. 1. İki ve 3.
Daha sonra arkadan düğümümü yapıp ipimi gizleyip artık ipimi bu noktada kesiyorum. Askımın birleştirmesini de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer askımı da yine aynı sayılarla ayarlayarak birleştirmemi yapıyorum. Şimdi orta boşluğumun ölçüsünü de vereyim. Hemen. Dikişlerimi yaptıktan sonra da orta kısımda oluşan boşluğum 12 santim olmuş oldu. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz. Son olarak askımızı da dikiyoruz ve ben astar da ekleyeceğim. Astarını da ekliyorum ve çantamı artık hazırlamış oluyorum. Çantamın son olarak askılarını ve astarını da şu şekilde tamamladıktan sonra artık çantamı tamamen hazırlamış oldum. Son olarak bu şekilde çıt çıtlı bir mıknatıslı bir çıt çıt diktim ve çantamı hazırlamış oldum. Gerçekten yapımı çok zevkli bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Anlamadığınız, takıldığınız yerler olursa yorumlardan ya da Instagram üzerinden DM'den ulaşabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.